Yıkık dökük harabe bir binaya götürdüler. Yalan makinesine bağladılar beni. Değişik değişik garip sorular. Suriye'de deniz var mı? İşte hiç ağaç gördün mü? Duyduğunuz en ağır işkence neydi? Bizim orada ben elektrik duydum abi. Kollarından bağlayıp kol altlarından elektrik veriyorlarmış. Demir bir sopa var böyle kalın. Onunla dövüyorlar. Yere yatıyorsun, ayaklarını kaldırıyorsun, falakaya yatar gibi. Ayaklarının altına vuruyorlar. 2-3 gün falan yürüyemiyor. Ayağın acıdı diye dönersen sağa sola, bu sefer nerene gelirse oraya vuruyor. Eli kırılan var, parmakları, burnu kırılıp yamuk öyle kaynayan var. Konuşmak yasak. Kapı veya pencere açıldığı zaman herkes ayağa kalkıp arkasına dönük bir şekilde duvara doğru koşturacak. Duvara doğru koşturmazsa öğlen 12'de duvara doğru arkamız dönük bir şekilde bekleyip gece 12'ye kadar beklediğimiz oluyor. 12 saat ayakta duruyorduk. Bir kızın biri giriyor 18 yaşında 30 yaşında çıkıyor. 4 tane çocuğu varmış. Kimden olduğunu bilmiyorum diyor. Gözlerini falan kapatıyorlarmış. Hapishanedeyken en çok özlediğin şey neydi? Camide ayakta namaz kılmayı çok özlemiştim aslında. Oğlunuz esir olduğunu öğrendiğinizde ne hissettiniz? Yaşamayan bilemez oğlum. Bilemez yani. Ne gecemiz belliydi ne gündüzümüz. Çok zor. Bu anlatılmaz ya. Allah kimsenin başına vermesin. Sizi tanıyalım. İsmim Engin. 30 yaşındayım. Manisa'da doğma büyümeyim. Daran ilçesinde yaşıyorum. Filistin'e gitme kararını nasıl aldınız? Bu benim kafamda daha önceden de vardı. Hadi kalk gidelim olmadı yani. Bir senelik belki daha fazla. Arkadaşlarımla istişare yaptım. Sen deli misin diyen oldu. İnşallah diyen oldu. Yani Allah herkese nasip etmiyor bazı şeyler. Yani sana çok güzel bir ev, bir araba nasip eder. Zenginlikle sınar. Birini fakirlikle sınar. Annem çok görüyordu beni odamda ağlarken. Ben ağlayınca o da ağlıyordu. Sen niye ağlıyorsun, niye üzülüyorsun diye. Baksana dedim insanlar orada zulmediyorlar. Sen ne yapacaksın diyordu. Devlet var başında diyordu falan. Yani sen ne yapacaksın olmuyor işte. Yani Hazreti İbrahim'e su taşıyan karıncadan ne olur? Bir şey olmaz. Ama işte oraya gitsem, gözümle görsem o insanları bir huzur kavuşacaktı yani içim ama işte görünce gönül dayanmıyor. Artık bir senenin sonunda dayanamadım. Dedim ben gideceğim. Aileme giderken arkadaşıma gidiyorum. Bir hafta onda kalacağım dedim. Çıktık yola gittik ondan sonra. Otostop çekerek gittim ona. 2 günde gitmiştim. Buradan Antakya, Yayladağ'a kadar. 3-4 araçla gittim zaten. Gece hastaneye gittim. Hastanede kalacak yer bulamadım. Camiye gittim. Camide kaldım. Sabah oldu. Saat 9-10 gibi. Sabah namazını kıldık. 2 günden beri yoldaydım. Hep hareket halindeydim yani. Yürüyerek otostop çekiyordum. Saat 9-10 gibiydi. Sınıra doğru yaklaştım. Bir ara kayboldum. Navigasyon göstermiyor. Oraya gidiyorum olmuyor, buraya gidiyorum olmuyor. Geldim yönü de karıştırdım. İlk defa geldim bir yerler. Dedim vardır bunda da bir hayır. Oturdum, bir su içtim. Bir dedim kafamı toplayayım. Ya bir tane daha yol var ama daha böyle yamaç. Tırmanmaya başladım ben. Tamam dedim düzeldi. Tepeye çıktım. Aa dedim baktım sınır orada. Bu tarafta da askerlerin kulübesi var. Diğer tarafta da Suriye tarafında da kulübe var. Dedim asker var mı yok mu? Biraz bekledim ama hiç hareket yok. Dedim yürüdüm yavaş yavaş. Kulübenin oraya geldim. Selamünaleyküm diye bağırdım. Ses yok. Biraz sağa sola bakındım böyle. Baktım bir şey yok. Bir sopa vardı böyle kalın. 2 betonun birleştiği yer var böyle. Orası açık. Sopanın ucunu oraya sıkıştırdım. Kendimi yukarı öyle çektim. 3 metre falan vardır. Büyük baya. Zaten yukarı çıktım bir baktım. Kamerayla göz göze geldim. Kamera varmış. Atladım ondan sonra. Atladıktan sonra birkaç kilometre gittim. Karnım acıktı. Yol kenarında ekmek yapan yerler vardı. Sağda bir tarafta, sol tarafta vardı. Sağ taraftakine gitseydim o Türkçe biliyormuş. Tercümanlık yapmaya gelmişti. Onu gördüm mü? Ben sol taraftakine gitmiştim. Anlaşamadık. Ben Türk parası verdim. O Suriye parası falan istedi. Orada da Suriye parasından başka diğer paraların hepsi yasakmış. Ben gittikten sonra öğrendim bunu. Sonra ben ilerlemeye başladım. Biraz ilerledim. Sonra geri çağırdı beni. İşaretlerle oturmamı söyledi. Oturdum. Telefonu çıkardı. Dedim oturayım bekleyeyim. En fazla dedim ifademi alırlar. Sınıra teslim ederler diye düşündüm. Bir motorlu biri geldi. 2 kişi geldi. Araba vardı orada dolmuş gibi. Biz bir askerin birine dolmuşa bindik gittik. Onların oraya. Beni yakalayan askerler yoldan geçerken çevirme noktalarında elimdeki kelepçeyi saklıyorlardı. Seni ilk önce iyi ki Esad'ın adamları görmedi. Esad'ın adamları görseydi vururlardı falan diyorlardı. Telefondan işte neden geldim falan. Orada onlar kısa bir özet geçtim. Sonra aldılar beni bir yıkık dökük harabe bir binaya götürdüler. Ulaşamadığımızda tabii ki
Hani ya ölü haberi ya bir yaşadığı haberi gelsin dedik. Onu da orada cezaevinde öğrenince buna da şükür. Şükür denilmez ama şükür ettik. Yapacak bir şeyimiz yoktu çünkü. Orada yaşadığını duyunca bir nevi sevindik. Ama iyi şartlar altında olmamış orada. Ben anne yüreği hissediyordum. Yaşadığına şükrediyordum ama sıkıntı çektiği ben hep malum oluyordu. Biraz zor geçmiş hayat. Çok zor. Çok zor. Bu anlatılmaz ya. Allah kimsenin başına vermesin. Yaşayan bilir. Sadece benimki değil. Bak ben ince oradakilere de çok üzülüyorum. 2-3 günden beri yemek yiyemiyorum mesela. Onlar da bir ana doğurdu. Bir kardeşleri, bir babaları, bir abileri ne bileyim. Hayvan bağlasan durmaz. Öyle nasıl yaşıyorlardı orada bilmiyorum. Orada ifade verdim. Bir daha beni girdiğim yere götürdüler araçla. İşte nereden girdin? Tarif et diye falan. Tel kestin mi? Nasıl geçtin? Dedim kesmedim, üstünden atladım. Tek miydin? Tektim. Sonra bir yere götürdüler. 2 saatlik bir mesafe. Orada 9 gün kaldım hücrede. 9 günün sonunda dedi gideceksin dedi bugün. Ben de sevindim. Yani dedim herhalde sınıra teslim edecekler. Gözlerim bağlı tabii, ellerim kelepçe. 5-6 saat yolculuktan sonra Şam'daki Filistin Adra cezaevine getirilmişim. Orada bir hafta sonra yine ifadeye çağrıldım. Ajanlık ses uyandım. Ajan demişlerdi bana. Sonra ikinci ifademde bir ay sonra oldu. Gene çağrılar, çıktım. Bu sefer duş alsın. Ben seviniyorum, tamam dedim, herhalde gönderiyorlar. Duş alma sebebim de dedim herhalde uçağa bineceğiz. Uçaktakinden rahatsız olmasın diye temizliyorlar diye düşündük. Meğersem bu binadan çıktık, yan taraftaki binaya geçtik. Orada doktor varmış. Yalan makinesine bağladılar beni. Değişik garip sorular. Yani normalde ben en çok gerçekten köpeği seviyorum. Ama köpek evin içine bakılmadığı için kediye biraz daha aşina oldum. Kedi seviyorum dedim orada. O da kelp demişti. Yani orada çıktı köpek dedi. Suriye'de deniz var mı? İşte hiç ağaç gördün mü? İşte ben bilmiyorum diyorum, deniz var mı? Diyor net cevap vereceksin, evet veya hayır. Bilmediğim bir şeye insan nasıl net cevap verebilir ki? Garip sorular. Sonra herhalde anlaşıldı. İşte az yanmışsın falan dediler. Yok hayır değilim dedim. Buraya ne amaçla geldin dediler. İşte sadece geçmek için geldim. Filistin'e gidiyordum, Gazze'ye dedim. Yalan olmadı belli oldu herhalde. 4. ayda mahkemeye çıktım. Mahkemeye gönderdiler. Kabul diye bir yer var, oraya gittim. 6 gün orada kaldım. Mahkemeye çıktım. Savcının karşısına çıktım. Hatta savcı telefonundan çeviri yaparak uçak param var mı demişti. Ben de yok demiştim. Oraya bizi mahkemeye götürüp getiren askerler hep diyordu tamam Engin, uçakla gidiyorsun ülkene falan diyorlardı. Ben de seviniyordum. Mahkemeye çıktık. Mahkeme beraat verdi. Yani beraat almama rağmen göndermediler. Ki beni göndermemeleri normal. Yani 12 sene hapiste kalıp da 9 sene bedava yatan insanlar var orada. Yani o adamı ben gördükten sonra dedim beni de salmazlar. Ama Allah bir kerim. Yani açar bir kapı. Bir kapı kapanır, 1000 kapı açılır. Hep hiç yani buradan çıkamayacağım, edemeyeceğim. Umutsuzluğa hiç kapılmadım. Hep bir umudum vardı. Af çıkıyor ama firar edenlere falan çıkıyor. 6. ayda çıkacak dediler. Gene firar edenlere çıktı. Yılbaşında gene çıkacak dediler. Hepsi bir gidecek. Teröristi gidecek, hırsızı gidecek, uyuşturucusu gidecek. Yani cezaevlerine boşaltacaklar. Yer altındakilere işte beton döküp üstünü kapatacaklarmış. Ben diyordum ki ya bu koskoca bina, bunun neden üstünü kapatacaklar? Biz de bir kat alttaydık. Meğersem işte biz çıktıktan sonra öğreniyoruz. Daha Suriye'nin altında binlerce yer altında cezaevi varmış. Biz içeriye erzağı yığmışlar, unu koymuşlar. Bunu pişirin yiyin demişler. Kapıya beton döküp üstüne toprak atıp gitmişler. Yukarıdan bakıyorlar kameradan. İçeride insan var, kapıyı bulamıyorlar. Daha çıkamayan insanlar varmış. Ailelerine sabır versin. İnşallah çıkarlar. Yaşamayan bilemez oğlum. Bilemez yani. Ne gecemiz belliydi ne gündüzümüz. Çok şükür Rabbime, o bana teselli verdi. Oradan geldi de o yaşama şartlarının altında. Anne sen çok kafana takmışsın dedi. Ama anne baba olmadan öğrenemez. Benim neler hissettiğimi Allah kendi evlatlarına göstermesin. O orada mahpus yaşadı. Ben burada sadece 2 tane işte abisi var, ablası var. Onların evlerine kadar gidiyordum. Bir kahve içime kadar. Dedim onun orada çıkma bir şey yoksa benim de evden çıkma şeyim yok. Ne kadar süre işkence gördünüz? Ne kadar süre hapis yattınız? 13 ay yattım abi. 3 kere dayak yedim.
Elektrik bağlanan oluyordu. Kollarından zincirle asılanlar falan oluyordu. Ama ben onları görmedim. Ben sadece 3 defa dayak yedim. Demir bir sopa var böyle kalın. Onunla dövüyorlar. Yere yatıyorsun, ayaklarını kaldırıyorsun, falakaya yatar gibi. Ayaklarının altına vuruyorlar. 25-30 defa 2-3 gün falan yürüyemiyor. Ayağın acıdı diye dönersen sağa sola bu sefer nerene gelirse oraya vuruyor. Kafana, gözüne, burnuna, eli kırılan var, parmakları, burnu kırılıp yamuk öyle kaynayan var. Doktor var. Her akşam geliyor yemekten sonra. Askerlere zaten bakmıyor. Ne kadar ateşli olursan istiyorsan orada yani çırpın ölüyor gibi ol. Bakmıyor. Dışarı çıksan dayak yiyorsun. Bir de geri sokuyor içeri. Ama işaretliyor bakıldın diye defteri. Zaten hiçbir şey sebepsiz değil annem. Ne mutlu bize, biz anne baba olarak, o orada bir evlat olarak. Onun sınavı da ağırdı, bizim sınavımız da ağırdı. İsyan etmedim hiçbir zaman Allah'ıma. Hani kırgınlığım, üzüntüm Allah'a değildi. Hani derler ya, bir hayrın arkasında bir şer, bir şerrin arkasında bir hayır diye. Yani bu bizim bir imtihanımız, bir sınavımızdı. Geçebildiysek ne mutlu bize. Ne mutlu bize. Biz şimdi görüyoruz. Şimdi sizden örnek alınca belki de bu geçtiğinizin inşallah biz tahmin ederiz sadece bir işareti oluyor yani. Bize örnek oldunuz bence. Hem siz hem babası hem kendisi de. Allah razı olsun yani. Bu sınavı geçerken biz hani uçan kuştan medet beklenir mi bekledik. Bu işin ucundan tutmak isteyen herkesten Allah razı olsun. Ama o çocuğumu oradan Rabbim getirdi bana. 2 daha 4. Başka yapacak bir şey yok. Duyduğunuz en ağır işkence neydi? Bir kızın biri giriyor 18 yaşında 30 yaşında çıkıyor. 4 tane çocuğu varmış. Kimden olduğunu bilmiyorum diyor. Gözlerini falan bantlı kapatıyorlarmış. Yani Allah sabır versin. Vahşet bir şey ya. Bizim orada ben elektrik duydum abi. Kollarından bağlayıp kol altlarından elektrik veriyorlarmış. Yani sırtı çok moraran vardı abi. Adam bir gidiyor seviniyor çünkü ifade veriyor. İfade verdikten 5 gün sonra millet çıkıyor. Dünya millet ifade vermeye çıkarken seviniyor. Bir çıkıyor abi bir geliyor sırtının ama her yeri mosmor abi. Bu kadar geniş demir izleri böyle. Onlar bir de geçtikçe morarıyor, şişiyor, yara, kabuk oluyor. Adamın yanında demir sopa yok mesela. O pencere yok mu? Elini diyor pencereden dışarı uzat. O pencereyi defalarca böyle elini açıp kapatıyor böyle. Birinin buradan parmağı kırılmış. Abi dedim böyle çekelim yerine oturalım. Yok. Yok diyordu. Parmak buradan çıkmış burası şiş. Çık böyle kaynayacak. Ya çıkık ya kırık yani öyle duruyor. Oynatamıyor. Aslında onu tutsa böyle çekse falan. Ama bizim de bilgimiz yok ama işte biz de bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Güneş de görmediğinden hani bir laf var ya güneş girmeyen eve doktor girer diye. Güneş de vücutta D vitaminini almıyor. Güneş de görmüyor. O yaralar, o acılar hiç geçmiyor. Bir de böcek diye bir şey var böyle. Afrika'dan gelmiş sözde. Tüm cezaevlerinde yokmuş. Birkaç tanesinde varmış. Suriye'nin evlerinde falan yokmuş. Bir de her gün iç çamaşırımıza kadar alt üst komple hepsini temizliyoruz abi. Hepsini böyle tek tek gözümüzle bakıyoruz. Çünkü hafif çok tatlı bir kaşıntısı var abi. O az bir şey kaşındığın zaman oradan bir patlak veriyor. O kocaman böyle yarası olanlar var abi. Biraz eskidikten sonra çavuş bana dedi tıbbıyı sen yap dedi. Tıbbıyı dedi tendir diyot veriyor doktor. Sen o yaraların üstüne basıyorsun içindeki irini çıkarıyorsun. Tendir diyot sürüyorsun o kadar. Başka bir şey yok. Yani tendir diyot mikrobu öldüren bir şey. O da başka da bir şey yok. Ben yapıyordum onları. Ya nereye ala kalçasının üstünde, bacaklarının arasında, kollarında, kafasında çıkan, yüzünde çıkan. Abi nerene kaçırsan orada çıkıyor. Hapishanede delirenler oldu mu? Ya psikolojik bozukluğu ama çok o kadar delirenler falan bizim orada yoktu ya. Bizim diğerlerine nazaran yani bizim orası kötüydü. Ben çıktıktan sonra öğrendim daha kötü yerler de varmış. İşkence, o pres basıp parmaklarını, tırnaklarını söküp dişlerini sökülen. Yani onlara nazaran bizimki iyiymiş yani. Yani işte ben de aklıma şu geldi. Mesela bizim orada sadece firar edenler var. Ülkeye kaçak girenler var. Kaçakçılık yapanlar var. İşte insan kaçakçılığı 2000 dolara, 3000 dolara Türkiye, Avrupa'ya falan nereye istiyorsan oraya gönderiyor. Ve kaçak çay, kaçak telefon, kaçak cihaz falan getiren onlar var. Bir de uyuşturucu, hırsızlık bunlar var. Bizim orada cinayetten yatan yok. Tecavüzden yatan yok. Ondan sonra ne bileyim siyasetten yatan yok. Mesela o diğer cezaevleri ağır ya. Acaba diyorum yani onların suçu ağır olduğu için mi orada yatıyor? Yani bir de öyle de düşünmek lazım. Ama ne kadar da olsa yani insana işkence yok. İdam yasası var abi orada madem adamın şey var. As gitsin ya. Neden işkence yani? Bakıp o kameralardan bakıp da yani mutlu mu oluyorlar bilmiyorum. Hapishanedeyken en çok özlediğin şey neydi? Camide ayakta namaz kılmayı çok özlemiştim aslında.
Hatta şu bizim mahalledeki cami var. Allah'ım ne zaman nasip olur aynı camide namaz kılmak. Günler ve aylar o kadar hızlı geçiyor ki. Yani insan cidden anlamıyor ya. Ben mesela 30 yaşındayım. Ne ara 30 yaşıma geldim. Ne ara oraya gittim. Bir sene orada durdum. Ve ne ara buraya geldim. İnanın zaman çok hızlı geçiyor. Yani inşallah tövbe etmek isteyenler tövbe etme fırsatı bulur. Hidayete ermek isteyenler hidayete erer. Kalbim temiz de olmuyor. Namaz olmazsa olmuyor. Eğer benim namazım olmasaydı, abdestim olmasaydı, ben oraya başka bir şekilde gitseydim, yani çok farklı da dönebilirdim ya. Allah kulunu ziyan etmiyor ama yani onu başka türlü de sınayabilirdi. Hapishanede bir günün nasıl geçiyordu? Biz abdest alıyoruz, namaz kılıyoruz. Namaz kıldıktan sonra herkesi kaldırıyoruz. Kaldırdıktan sonra koğuş çok kalabalık olduğundan duvar dibinde bir sıra var. Öbürkü duvar sağda solda birer sıra oturuyorlar. Ortada arkalı önlü sırtlarını dayadılar. Kişi oturuyorlar. Ortası bir insan yürüyecek kadar sadece. Volta atıyoruz sonra. Yuvarlak bir şekilde, daire bir şekilde, ince uzun. Volta atıyoruz. 1,5 saat sonra kahvaltı geliyor. Kahvaltı yapılıyor. Sonra battaniyeleri kaldırıyoruz. Sabah koğuş yıkıyoruz. Yazınsa sabah öğle akşam yıkıyoruz. Kışınsa sabah günde bir kere yıkıyoruz. Kurutacak bir şey yok. Battaniyeyi sallıyoruz kurutmak için. Yatmak yasak. Konuşmak yasak. Kapı veya pencere açıldığı zaman herkes ayağa kalkıp arkasına dönük bir şekilde duvara doğru koşturacak. Duvara doğru koşturmazsa öğlen 12'de duvara doğru arkamız dönük bir şekilde bekleyip gece 12'ye kadar beklediğimiz oluyor. 12 saat ayakta duruyorduk. Ve bunu bazen 12 saat olmasa da 2 saat, 3 saat, 4 saat beklediğimiz günler de oluyordu her gün. Mesela ifade vermeye giderken ellerini arkadan bağlıyorsun. Rüküye gider bir şekilde o şekilde yürüyorsun. Bakmak yasak. Kafanı kaldırmak yasak. Üstüne de bir ceket örtüyorlar. Yüzlerine bakmak yasak. Yüzlerine bakarsan dayak yersin. Zor şartlarda ibadetlerinizi nasıl yapıyordunuz? Namaz kılmak yasak. Tesbih, zikir çekmek yasak. Namaz kılanlar da görünürse dayak yiyorlardı. Oturduğumuz yerden. Mesela kıble bu tarafa ama herkes kıbleye birden döndüğü zaman anlaşılır zaten namaz kıldığımız. Biri bana doğru dönük, ben ona doğru dönük. Biri sağa dönüyor, biri sola dönüyor. Ya Allah niyetin için bildiği için oturduğumuz yerden başımızla veya gözlerimizle kılıyorduk. Orada Türk olmamın avantajı yani içerideki mahkumlar için iyiydi. Yani ama dışarıdaki askerler için iyi değildi. Ben bir ara anlaşamamıştım. Çavuşun diğer arkadaşımla tartışmıştık. Çavuş ama ondan Allah razı olsun. Sufyan da ismi. Rabbim çocuğuna kavuşturdu. Eşi hamileyken girmiş içeri. 4,5 yaşında çocuğu var. Hiç görmemiş. İnşallah çocuğunu görmeyi nasip etmiştir Allah. Ben elimden geldiğince mesela yırtık pantolonlar olsun, yırtık pantolonlara dikiveriyordum. Ben de daha önceden kuaförlük olduğu için iple hijyenik olarak koltuk altlarını falan alıveriyordum. Kim istiyordu yanaklarım buralarına falan alıyordu. Burun kıllarıma, kulak kıllarıma falan alıyordu. Alıveriyordum onları. Yani çavuş görüyordu, ezdirmiyordu beni. O yüzden çavuşla aram iyiydi. Allah razı olsun ondan. İbrahim Tatlıses'in Aramam şarkısını söyletiyorlardı. Şarkı da söylemeyi hiç sevmem ve dinlemem de. Ama durmadan bir tek onu dinliyorlardı herhalde. İbrahim Tatlıses'in Aramam diye şarkısını çok söylettiriyorlardı bana. Tatlıses orada bilir. Evet. Çok Polat Alemdar evet. Orada Murat Alemdar'mış. Evet orada Murat Alemdar. Murat diyorlardı. Mesela Çukur dizisi Müselsan'mış. Müselsan'ı falan biliyorlar mısın diyorlardı bana. Ben Müselsan bilmiyorum dedim. Duydum ama bilmiyorum dedim. Meğersem Çukur'un filmiymiş o. Anlatıyorlar. Türk dizilerinden bahsediyorlardı. Ya Türkiye aşıklar diye, cennet diyorlardı ya. Mesela ben bu Gazze'ye gitmeye karar vermeden önce abimle olsun, eniştemle olsun hep Avrupa'ya gitmeyi falan düşünüyorduk. Ama ben oraya gittikten sonra oradaki zulümü gördükten sonra ve oradaki yeri gördükten sonra şimdi kesinlikle Avrupa değil ya. Kendi ülkemde kalayım. Yani kuru ekmek yiyeyim, kendi ülkemde kalayım ya. Başkasına minnet etmeyeyim, başka ülkeye gidip de. Size yemek ve su veriyorlar mıydı? Yemek ve su ihtiyacını nasıl karşılıyorsunuz? Ekmek eksik olmuyordu. Ekmek de dediğim lavaş ince yani ikiye ayırıyorsun A4 kağıdı gibi çok ince. Yuvarlak yani bizim buranın ekmeğine kıyaslarsan yarım ekmek var veya yok. Sabah bir tane alınan. 5-6 tane zeytin, şöyle bir parça da peynir. Ben hep yani peynirlerim olsun, reçelim olsun şu kadar falan reçel düşüyor. 5-6 tane zeytin oluyor. Onlara falan veriyordum. Birinin ekmeğinde değişiyordum. İşte o da ekmeği ikiye bölüyor böyle. Ben peynirimi veriyorum. O ekmeğinin yarısını bana veriyor. Ya kuru ekmek Allah'ım ya küçük altın verseler değişmem ya.
Yani o kadar mı tatlı olur, o kadar mı tatlı olur, eve gideyim diyordum. Bir kere aç yatmayacağım, bu beden de bana emanet diyordum. Emanete böyle sahip çıkmak lazım diyordum. Ya Rabbim. Susuzluk daha zor. Sabah bizim içtiğimiz su bardağının yarısı kadar ilaç şişeleri var. Onları kesip su bardağı falan yapıyoruz. Kesmek için domatesi, patatesi, kendimize bıçak tarzı plastiklerden yapıyoruz. Yani sabah bir kere leğenle getiriyorlar. Bir tane geliyor, 2 tane geliyor. Kişi başı bir bardak düşüyor böyle. Bizim içtiğimiz su bardağının yarısı kadar. O bardaklar plastik bardak, ufak, şu kadar bir şey, kalınlığı şu kadar bir şey falan. Sabah içiyoruz, öğlen getirmiyorlar, akşam getirmiyorlar. Diğer ertesi gün sabah içiyoruz bir daha. Devamlı değil ama ara ara oluyordu. Millet bu sefer susuzluğa dayanamıyor. Tuvaletteki çeşmeden devamlı su akıyor. O hiç kapanmıyor. Ama oradan içmeyin. O su pis diyorlar. Dayanamıyor ki millet. İçiyor. Salgın oldu. Herkes ishal olmaya başladı. İshal olanları bir koğuşta topladılar, yan koğuşta. 5-6 kişi falan öldü. O sudan dediler, ishalden dediler. İnsanları bilmiyorum, ondan da korkutmuş olabilirler. Susuzluk böyleydi. Peki koğuşlardaki ortamdan biraz bahsedebilir misin? Yerde yatıyorduk. 40-45 kişilik koğuşta 95 kişi kalıyorduk. Sığamıyorduk zaten. Herkes yan yana yatıyor. Birinin kafası sağ taraftaysa birinin kafası sol tarafta. Ben yattığımda öbürkünün ayağı benim suratıma değiyordu böyle yani. Ben kalktığımda falan burnuma çarpıyor. Benim ayağım onun ağzına vuruyor. Onun ayağı benim ağzıma vuruyor. Yani sıkıştırıyoruz. Çavuş dediğimiz koğuş ağası diyorlar. Orada çavuş diyorlar. 4,5 seneden beri yatan Suriyeli arkadaş, bir tane o vardı. Bir tane koğuş yardımcısı vardı. 2 seneden beri yatan. Bir tane daha arkadaş vardı. O da benden 4 ay önce girmiş. 16 aydan beri yatıyor. Bir tane daha arkadaş vardı. O da 2,5 seneden beri falan yatıyordu. 5-6 kişi eski elemanlarımız. Diğerleri devamlı değişiyor. Onların yataklarına falan biz yatıyorduk. Yatak dediğimde beton. Altına battaniye seriyoruz. Sonra 5-6 kişi böyle oturuyor, yatıyor. Böyle yan. Sonra biz o biri ayağından, biri de ben de sırtımdan böyle bastırıp yapıştırıyoruz birbirlerine. Sonra 5-6 kişi daha yatıyor. Sonra bir daha bastırıp bir daha yapıştırıyoruz. Öyle bastırıyoruz ki adamın sırtındaki kemikleri kütlüyor yani. Suratı kıpkırmızı oluyor, bağırıyor. Diyoruz ki bağırma, gelirse o sesi çıkaran kim diye sorarsa çavuşu dayak yememek için bu çıkarıyor diyecek. Dayak yiyor. Yoksa çavuşu dövüyorlar. 24 saat hiç konuşmayacaksın. Bazen oluyor. Mesela kapının altında devamlı gözcülük oluyor. Kapının altında şu kadar boşluk var. Kapının altındaki gözcü devamlı o tarafa bakıyor. Öylelikle bazen işte neşeli oluyorlar. Ufak bir kısa bir şarkı. O da bir sessiz tabii bir şekilde. Gene duyulmayacak şekilde. Ufak seslerde şarkı söylüyorlar kendi aralarında. Bazen sohbet muhabbet falan oluyor ama o da çok nadir. Yani günde belki yarım saat toplam konuşma süren. Muhabbet yasak. Şimdi 95 kişi az da insan değil. Birine sustun öbürkü konuşuyor. Öbürküne sustun öbürkü konuşuyor. Hepsi de laf dinleyen insanlar da değil yani. 95 kişiye birden laf söz dinletmek. Bir de ince biraz uzun. Yani buradaki adama bir şey söylüyor, oradaki adam konuşuyor. Çavuş da kendi dayak yememek için tabii. İsimlerini yazıyor. Af çıktı diyor, bazen siliyor. O da istemiyor dayak yesinler. Ama susmaları için, konuşmamaları için bazen yazıyor ki korksunlar, konuşmasınlar. Laf dinlesinler diye mecbur kalıyor. Çünkü bazen kapının önünden geçerken sesi duyuyor. Kim konuştu diyor. Bu sefer konuşanı yazmazsa bu sefer onu çıkarıp diyor. Çavuşu çıkarıp dövüyorlar. Neden ses geliyor koğuştan diye. Sen bunları neden susturamıyorsun diye. İlk gittiğiniz gün ne hissettiniz? İlk gece nasıldı? İlk gece hücrede kaldım. Ağlamıştım ya ilk gün. Ne diye yola çıktık, ne oldu dedim. Zikir çekiyordum abi ya. Kaza namazı falan kılıyordum. Hatta biri demişti bana, ben döndüm, kıblenin de ne tarafta olduğunu bilmiyorum. Biri geldi demişti bana, la bu taraf demişti bana. Kıbleye göstermişti. Namaz kılıyordum yani, ibadet ediyordum çoğunlukla. Yoksa Allah muhafaza sıkıntı olurdu. 7-8 gün geçti. Ben ablama dedim ki bir hafta içinde haber alamazsam bil ki ölmüşümdür dedim. Ama bir hafta ben oraya geçsem de internetim çekmese de oradaki birinin telefon numarasından WhatsApp'tan ben size yazarım veya ararım demiştim. Ama aradan 7-8 gün geçtikten sonra ailem için üzülüyordum. Eve ilk haberimi yolladığımda 1,5 ay falan olmuştu. Yani 1,5 ay sonra yaşadığımı öğrenmişlerdi. Hapishaneden çıkış haberi nasıl geldi? Geldiğinde çıkış nasıl oldu? Sabah namazına kalktık. Ateş sesleri geldi. Ama biraz illerden geliyor. Biz de dedik bazı muhalifler falan veya başkaları falan mutluluktan ateş ediyor falan diye düşündük. Sonra ateş sesleri yaklaşmaya başladı ve çoğalmaya başladı. Biz dedik acaba muhaliflerle Esad'ın askerleri çatışıyor zannettik. İyice yaklaştı. Tamam dedik,
Bunlar cezaevindeki askerleri vurmaya başladı. Sonra kadınların seslerini duymaya başladık. Üst katımızda kadınlar vardı, 250 kadar falan. Kadınların sesini duyduk. Sonra tekbir sesleri duyduk. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Meğersem muhalifler kapıların kilitlerini kırıyormuş. 1000 kişi birden koridora çıkınca bir gitme izdihamı yaşandı. Sonra çıkış kapısına doğru gidelim dedik. Bir yarım saat, bir saat kapının önünde kaldık. Gidenler, gelenler ama nasıl ateş ediyorlar biliyor musun? Yani o boş kovanlar kafamıza falan düşüyor. Ama her yerde. Sonra muhaliflerin birisi gelin ben de dedi. Bir 5-6 dakikalık yürüme mesafesine bir eve gittik. Orada 2 kişi daha vardı. İsmi Aydın abiydi, Şanlıurfalı. Biri Delül'dü. Avustralya'da doğmuş büyümüş. Eşi Suriyeli. Bizi evine davet eden abinin telefon numarasından ailemize ulaştık. Türkiye'ye gece 12'de 24 saat geçmeden gelip bizi aldılar. Hayal Hanım hakkında ne düşünüyorsun abi? Ben Mehmet hocamızı da çok dinliyorum. Kitaplarını falan da gördüm. Mersin de yakın değil aslında çok ama gelmeye falan da karar vermiştim daha önceden. Ama nasip olmadı. Nasıl bugüneymiş tanışma.